O Fransız İmparatorluğu'nun en güçlü liderlerinden biri. Hem askeri hem de siyasi açıdan derin izler bırakan bir komutan. Napolyon Bonaparte. Fakat hakkında en çok merak edilen ve tarihçilerin zihnini kurcalayan seferlerinden biri, 1798 yılında Mısır'a yaptığı ünlü seferdir. Napolyon'un Mısır'a gitmesinin ardındaki sebepler ve özellikle Giza piramitlerinde yaşadığı rivayet edilen deneyimler, hem tarihsel hem de mistik açıdan büyük bir gizem barındırır. Şimdi, Napolyon'un Mısır seferinin nedenlerini, piramitlerin içine girmesinin ardındaki sırrı ve bu deneyimle ilgili ortaya atılan teorileri ele alacağız. Napolyon'un Mısır seferi, büyük bir askeri hamle olduğu kadar, bilimsel ve kültürel bir girişim olarak da dikkat çeker. O dönem Napolyon, Fransız devrimi sonrası, Fransız İmparatorluğunu genişletmek ve İngiltere'nin Hindistan'a olan ticaret yollarını kesmek amacıyla bir dizi stratejik hamle yapıyordu. Mısır, Akdeniz'den Hindistan'a giden yolun en kritik noktalarından biriydi. Napolyon'un Mısır'ı ele geçirme planı, İngiltere'nin ticari gücünü zayıflatmak ve Fransa'nın Orta Doğu'daki nüfuzunu artırmak amacı güdüyordu. Bu sefer, Fransa'nın küresel anlamda daha büyük bir güç haline gelmesi için oldukça kritik bir adımdı, ancak Napolyon'un Mısır'a olan ilgisi sadece askeri hedeflerle sınırlı değildi. Seferin bilimsel boyutu da oldukça önemliydi. Napolyon, Mısır'a giderken yanında yüzlerce bilim insanı, mühendis, tarihçi ve sanatçıyı götürdü. Bu grup, Mısır'ın zengin tarihini, kültürel mirasını ve doğal kaynaklarını incelemek amacıyla görevlendirildi. Napolyon, Antik Mısır'ın mirasıyla yakından ilgileniyordu ve piramitler gibi kadim yapıları incelemek onun için büyük bir fırsattı. Bu bilim insanları sayesinde Mısır'ın tarihine dair önemli keşifler yapıldı. Bunların en önemlisi, Rosetta taşının bulunması ve Mısır hiyerogliflerinin çözülmesiydi. Napolyon'un Mısır'daki en ünlü olaylarından biri, Giza piramitleri önünde yaptığı ünlü konuşmasıdır. Askerlerine hitaben yaptığı bu konuşmada, askerler, piramitlerin tepesinden, sizlere 40 yüzyıl bakıyor, diyerek, piramitlerin tarihi ve sembolik gücüne vurgu yapmıştır. Bu konuşma, Napolyon'un liderlik imajını pekiştirmek ve askerlerine moral vermek amacıyla yapılmış olsa da, piramitlerin onun için sadece birer tarihi yapı değil, aynı zamanda mistik birer sembol olduğuna da işaret eder. Ancak Napolyon'un piramitlerle olan ilişkisi sadece bir konuşmadan ibaret değildi. Napolyon'un Büyük Piramidin içine girdiği ve burada bir gece geçirdiği söylenir. Bu olay, tarihçiler ve yazarlar tarafından oldukça ilgi çekici bulunmuş, zamanla birçok spekülasyon ve teori ortaya atılmıştır. Büyük Piramidin içinde yaşadığı deneyim hakkında Napolyon'un, "Anlatsam inanmazsınız," dediği rivayet edilir. Peki, Napolyon burada ne yaşamış olabilir? Bazı teoriler, Napolyon'un piramidin içinde mistik bir deneyim yaşadığını, vizyonlar gördüğünü veya hatta zaman yolculuğu gibi bir olay yaşadığını iddia etmektedir. Birçok araştırmacı ve yazar, Napolyon'un Büyük Piramidin içinde mistik bir deneyim yaşadığını öne sürer. Bu teorilere göre, piramitlerin antik zamanlardan beri sakladığı sırlar ve gizemler, Napolyon'a bir şekilde açığa çıkmış olabilir. Bazı mistik teorisyenler, Napolyon'un piramitlerin içinde antik bilgilerin saklandığı bir bilgi deposuna ya da evrensel bir bilinç düzeyine eriştiğini iddia ederler. Bu deneyim, onun siyasi ve askeri kararlarında bir dönüm noktası yaratmış olabilir. Diğer bir teori ise daha rasyonel bir açıklama sunar. Bu teoriye göre, Napolyon'un piramitlerin içinde yaşadığı gece, psikolojik bir baskı altında geçti. Piramidin içindeki karanlık ve sessizlik, kapalı bir alanda olmanın verdiği klostrofobi ile birleştiğinde, Napolyon üzerinde derin bir etki yaratmış olabilir. Bu durum, onun psikolojik bir sınavdan geçtiği ve bu nedenle yaşadıklarını anlatmak istemediği şeklinde yorumlanır. Bazı komplo teorisyenleri, Napolyon'un piramitlerin içinde eski Mısır medeniyetine dair gizli bilgilere ulaştığını öne sürer. Bu teoriye göre, piramitler sadece mezar yapıları değil, aynı zamanda kadim bilgelik ve bilgi merkezleriydi. Napolyon'un burada saklı bilgilere erişmiş olabileceği ve bu bilgilerin dünya üzerindeki güç dengelerini değiştirebileceği düşünülür. Ancak bu tür teoriler, tarihsel olarak doğrulanmamış ve daha çok spekülatif kalmıştır. Napolyon'un piramitler içindeki deneyimi, zamanla mitolojileştirilmiş olabilir. Napolyon'un liderlik hırsı,
Büyük tarihsel figürlerle kendini özdeşleştirme isteği, bu olayın abartılarak anlatılmasına yol açmış olabilir. Antik firavunların mezarlarında bir gece geçirmek, Napolyon'un kendisini bu büyük liderlerle aynı düzeye çıkarma arzusunun bir yansıması olabilir. Piramitler, insanlık tarihinin en büyük yapılarından biridir ve inşa edildikleri dönemden bu yana birçok gizemi barındırırlar. Antik Mısırlılar, piramitleri firavunlar için birer mezar olarak inşa ettiler, ancak bu yapılar aynı zamanda astronomik, matematiksel ve mimari açıdan olağanüstü bir bilgi birikimini yansıtır. Napolyon'un bu yapılarla ilgilenmesi, onun sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda büyük bir tarih ve kültür meraklısı olduğunu gösterir. Piramitlerin iç yapısındaki hassas geometri, astronomik hizalanmaları ve Antik Mısır'ın dini ritüelleri, bu yapıların halen tam olarak çözülememiş sırlar barındırdığına işaret eder. Modern bilim, piramitlerin inşası ve işlevi hakkında birçok bilgi sunsa da hala cevaplanmamış sorular vardır. Napolyon'un bu yapılarla olan ilişkisi, tarih boyunca süren bu gizemin bir parçası olarak görülmektedir. Napolyon Bonaparte'ın Mısır seferi, dünya tarihinin en dikkat çekici olaylarından biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Bu sefer sadece askeri bir operasyon değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel bir keşif niteliğindedir. Napolyon'un piramitlerin içinde yaşadığı iddia edilen deneyim, onun liderlik hırsının, tarihsel merakının ve mistik sembollerle olan bağının bir yansımasıdır. Piramitlerin içindeki gece, tarihin gizemli olaylarından biri olarak kalmaya devam ederken, bu olay etrafında şekillenen teoriler, Napolyon'un kişiliği ve liderliği hakkında bize daha derin bir anlayış sunar. Sonuç olarak kimi tarihçiler, onun burada mistik veya metafizik bir deneyim yaşadığını öne sürmüş, diğerleri bunun psikolojik bir etki olabileceğini düşünmüş. Bazıları da Napolyon'un bu olayı bilerek gizli tuttuğunu ve bu şekilde kendi liderlik imajını güçlendirdiğini savunmuştur. Ancak kesin olan şu ki, Napolyon, piramitlerin ve Mısır'ın gizemlerine derin bir ilgi duymuş ve bu konuda gerçekleri açıklamadan gizemli bir hava bırakmayı tercih etmiştir. Bu da onun etrafındaki efsaneleri daha da büyütmüştür.